Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadife iple terlik yapımını anlatacağım. Daha önce kanalımda iki renkli tarifi var. Bu sefer de tek renkle gayet pratik bir şekilde diğer eşinde birlikte yapacağız. İnşallah şöyle üzerine ben bir aksesuar yaptım. Daha önce Instagram sayfamda da paylaştığım üçlü sette gelin yeleğinin kenar aksesuarından takım set olsun diye buna da gayet güzel bir fikir oldu kadife terliğimiz için de. Aynı yelek ipiyle ben ördüm bu aksesuarı. Bir sonraki videoda bu aksesuarın yapımını da anlatacağım. O videodan sonraki videodan bakabilirsiniz. Ben alize angora ile yaptım. Siz bu yelek ipiyle aynı yelek ipiyle ördüm. Yeleğin yapımı da daha sonra videolarda bundan sonraki videolardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz renk tonunu uyduramazsanız eğer aynı Nako Pırlanta, Alize Cotton Gold yani dilediğiniz çok kalın olmayacak şekilde her türlü iple kadife ipi uyumlu renklerinizle yapabilirsiniz bu aksesuarı. Yani ip formunun bir şeyi yok, sıkıntı olmaz, gayet de şık duruyor gördüğünüz gibi. Ben bu rengi gayet uydurdum aynı iple. Birebir uymazsa eğer ipinizin rengi, yani yelek ipinizle terlik ipinizin rengini farklı bir iple de yapabilirsiniz. Terlik ipinize uygun farklı markalarla da kullanabilirsiniz. Şimdi ben malzeme kısaca bilgilerini vereyim size. Hemen şöyle kadife ipim Alize Velüt, kullandığım renk numarası da burada yazıyor arkadaşlar. 866 pudra pembesi bir renk. Ama burada daha somon gibi çıkmış kamerada, ama rengi pudra pembesi. Yine çift taban kullandım burada. Tabanında iki yani bir çift tabanı ben üst üste koyarak tek ayakta kullandım. Şimdi zaten göreceksiniz. Tığımda taban tığlarken kullandığım tığ şöyle 1,5 milim arkadaşlar. 1,5 milim tığla tabanı tabanı tığlayacağız. Bakın bu şekilde çift katmanlı tabanla bir taban oluşturduk. Uygun renklerle hemen ipimizle önce tabanı tığlayalım. Sonra daha sonrasında da diğer farklı tığ numaralarıyla da örgülerimizi yani üst kısmını öreceğiz. Şöyle topuktan başlıyorum. 38 numara bir taban arkadaşlar. Daha önce de taban tığlama detaylı videolarım var. Aşağıdaki videolardan bakabilirsiniz. Detaylarıyla taban tığlama videolarımız var. Ben size kısacası şimdi göstereceğim. Hemen şöyle tam topuktaki tepeyi karşılıklı, bakın alt tarafı da düz tabanımızın her iki tarafı da keçe kısımları içe gelecek şekilde başlıyoruz. Şimdi şöyle ipimi daha ince bir tığla tığlıyoruz. Çünkü hem taban delikleri küçük olduğu için hem de rahatça batıp çıkarması daha rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen bakıyoruz. Şöyle ipimi arkaya aldım. Kamera açısı da kusura bakmayın. Birazcık yakın olduğu için de zorlanıyorum. O yüzden şöyle ilk tığlamamı yaptım. Buraya bir tane daha yapacağım. Tığınız ince olursa batıp çıkarması daha kolay olur. Şimdi topukta en tepeye önce 2 tane tığladım, 2 adet. Sonra yanındaki 2 ipimi de şu tarafa almak istiyorum. 3. Şimdi hemen bu tarafından
Üçüncüyü de batacağız. Bu tarafa geçiyoruz. Burada da 3 adet yapıyoruz. Yani topukta 3, en tepeye 2 başladık. Sonra bitişte bir tane daha, sonuna geldiğimizde bir tane daha buradan yapacağız. Toplamda topukta en tepe 2 sağ 2 soldan 3'er tane doluyoruz. Diğer burundaki 3 göstereceğim şimdi arkadaşlar, orayı da. O kısma gelene kadar bakın, burada da 3 tane doldum. Şöyle çevirmek istiyorum. Şimdi artık 2 2, bundan sonrasını burundaki size söylediğim yere gelene kadar hep 2 tane dolarak devam ediyoruz. Bu taraftan bu şekilde gözüküyor. Burunda da şu en tepeyi işaretliyoruz. 3 sağdan 3 soldan kalana dek, şuraya kadar da ikişer tane batıyoruz tüm deliklere. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar hep 2 2 doldum. Topukta 2 sağda 2 solda 3, bir de en tepeye 3 dolacağız. Burunda da yine geldik. Burada da en tepeyle 3 sağda 3 solda üçer tane dolarak sadece şöyle bir tanesini gösterip devam edeceğiz. Zaten biliyoruz birçoğumuz taban tığlamanın artık tekniklerini, bir de beni Instagram'dan takip edenler sayılarıma da aşinadırlar. Hemen şöyle 1 2, aynı yere 3 tane doluyorum. Bir, iki, üç. Şuraya kadar toplamda 7 adet 3 deliğe üçer tane batarak devam edelim. Ondan sonrasını yine 2 batıyoruz. Tabanımızı tamamlayacağız. Şurada kalan 2 taneyi de 3 batıp sonunda yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Şimdi hemen başta belirtmiştim zaten. Burada ilk başladığım kısımdan da bir tane daha batırıp, biraz zor olacak. Burada da bir tane doluyoruz ve birleştiriyorum. Zaten siz anlayacaksınız nereye battığınızı. Hemen baştaki sık iğneyi birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi ben bu tığımı bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü ince olduğu için şu kenarlarını yalancı çakma sık iğne ya da çakma trabzan dediğimiz şekliyle şöyle çeviriyorum. Burası alt kısmı olacak. Bakın arkadaşlar, şöyle alt kısmı hemen yaparak buradan devam edeceğiz. Birleştirdim, bir zincir çektim. Şöyle yine 2 milim bir tığla öreceğim arkadaşlar. Bu kısmını da yalancı trabzan ya da yalancı sık iğne dediğimiz kısmını örmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle hemen dibinden bir tane yaparak başlıyoruz. Başını alarak. Zaten bakın batacağımız yerler belli arkadaşlar. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bakın 1 2 3 4, bu kısımlardan şöyle siz ördüğünüzde daha net göreceksiniz. Kadife ipi olduğu için pek fazla kendini göstermiyor. O yüzden aslında ip rengini de böyle açık tercih ettim. Daha net görünsün diye.
Şöyle diplerinden doğru batıyorum. Başını alıyorum. Bakın, bir yanındakine batıyorum. Başını alıyorum. Bir yanındakine çakma sık iğne yapıyorum. Tığımın başını alıyorum. Hemen yanındakine çakma sık iğne yapıyorum. Başını alıyorum. Bu şekilde her sık iğnenin içerisine arkadaşlar bir adet çakma sık iğne örerek devam ediyoruz. Battığım yerler net görünüyor şu anda. Dediğim gibi zaten onu siz de ördüğünüzde tığınız bulacaktır hangi kısma batacağınızı. Hemen sonuna kadar gelelim. Bu şekilde kenarlarını bakın şöyle göstereyim, şu boşluklara batarak hiçbirini atlamadan bu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde tamamladım. Kenarlarını battığım yerde hemen şu gittiğim yerlerin diplerinden gösterdim zaten. Bir sıra çakma sık iğne ördük. Sonuna geldim. Hemen şu baştaki, bakın ilk başladığım yer burası. Şuradaki tam tepedeki kısma sabitliyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Nereden başladığınız önemli değil. Yani taban tığlamasını nereden başladıysanız kenarlardan da başlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Nereden başladıysanız çakma sık iğnenizi ya da çakma trabzanınızı da o şekilde bu sırada bitirin, tamamlayın ve kesin. Sonrasında zaten ön kısmını yapacağız. İplerimizi de gizleyerek en sonda tamamlayacağız. Ön kısmının şu şekilde ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Burası şöyle kenarına gittiğimiz yer buraydı. Ben çeviriyorum. Yani bitirdik. Bu şekilde değil de ben bu şekilde çevirerek ön kısmını, yani trabzan çakma sık iğne gittiğimiz düz tarafı bize bakacak. Şekilde tam tepeyi ayarlayıp buradan şöyle diyelim, ben göstereyim, siz kendi tabanınızı kamera arkasında daha iyi ayarını bilirsiniz. Tepeyi ayarlayarak aralarda birer tane bırakıyoruz. Toplamda 6 tane fıstıkla başlayacağız. Ortayı buluyorum. Burada şöyle fıstığımızın burası boş yere gelecek. Bir fıstık, şöyle hesap edelim. Bu tam tepeyi ayarladık. Tepede olan yer zaten 3 bir fıstık sağa, 3 fıstık sola geleceği için bu tepede, bu ortada olacak. Fıstık olmayacak bu boşluğa. Birinci fıstığımız bu kısma gelecek. 2, bir tane boşluk bırakıyoruz. 3 ve başlangıç yerimizi de şöyle bir iğne kenarından başlayarak anlatacağım zaten. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 ilmek bu ayarladığımız boşluktan sonra 7 ilmek sağa hesaplayalım, ipimizi takalım. Siz de tabanınızı ayarlayıp bu şekilde başlayalım. Şöyle ipimi taktım ben tam tepeden bu tarafa doğru, arkaya da çok fazla vermeyelim. Tabanı şöyle yaparsam daha net görünecektir. Bir zincir çektim ve öne alıp hemen şu tığımı da değiştirmek istiyorum. Şimdi 3 milim tığla öreceğim arkadaşlar. Şuraları daha çok sık olmasına gerek yok. Daha tok bir görüntüsü olsun.
Yani tığ değiştirmemdeki yani ben böyle yapıyorum. Siz tek tığla da bıçak masuk iğneyi de 3 milimle örebilirsiniz. Ya da 2 milimle yine aynı bu ön modelinde örebilirsiniz. Sadece incelik, kalınlık, yani taban tığlarken deliklerin küçüklüğünden dolayı daha ince bir tığ tercih ettim. Kenar sıkı çakma sık iğnesini giderken birazcık daha sıkı olsun diye bir tık üstünü yaptım. Yani 3 milimle de gidilebilir ama daha büyük, geniş durmasın diye, daha toplu olsun diye ben de kenarlarını bu şekilde, ama siz bir tığla da örebilirsiniz. Şimdi hemen ipimi öne aldım. Bir tane atladım. Şu boşluğa görünüyor zaten arkadaşlar. Bir fıstık yaptım. Tekrar ipimi öne aldım. Aynı yere bir tane fıstık daha yaptım. Yine ipimi öne aldım. Bir atladım ikinciye. Orada zaten belli nerelere yapacağımız arkadaşlar. Tekrar ipimi öne aldım. Aynı yere bir tane daha yaptım. İpimi öne aldım. Bir atladım ikinciye. Bir fıstık yaptım. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yaptım. Tam tabanımızın, bakın uç kısmına burası denk geldi. Buraya takmıştık tığımızı. Buraya yapmayacağımız için hemen bir diğerine atlıyoruz. Toplamda 6 tane fıstık yapıyoruz. Başlangıçta ipimizi öne alıyoruz. Bir tane atladım. Diğerine fıstıklarımızı yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz aralarda. Bir tane atladım. Son fıstığımızı da buraya yapıyorum. Arkadaşlar, evet, bakın bu şekilde yaparak alt fıstığımızı tamamlıyoruz. Hemen şimdi şöyle bakın, şu yanında bir tane sık iğne var. Onu atlıyoruz. Bir yanına bir sık iğne yapıyoruz. Şu ilmeğimi de sıkayım tığla şöyle. Evet. Bir tane atlayıp diğerine bir sık iğne yaptım ben. Bir yanındakine de kaydırma yaparak bu kısmı bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen şu ipimi büyütüp tabanımdan geçirip buraya bir düğüm atıyorum. Düğümümüzü attık. İlk sıramız tamamlandı. Zaten bir iki sıra daha gösterince bunun tüm sonuna kadar aynı sistemle devam ediyor arkadaşlar. Başlangıç yerimiz buraydı. Şuradan başlamıştık. Hemen burası değil, 1 2 3 2 tane bırakıp arada üçüncüye şu ipimizi çıkarıyoruz. İpimizi şöyle ön kısmına göre ayarlayalım. Yani o gevşeklikte ayarlayalım ki çünkü ipimizle birlikte arada yürüterek öreceğimiz için ön kısmı germesin. Bu şekilde bir zincir çektim, yine ipimi öne aldım. Burada bakın arkadaşlar, arada iki tane bırakıyoruz. İlk başta başlarken şu kısımda bir boşluk oluşturmuştu. Hani bir tane atlamıştık ya, şu kısımlardan bahsediyorum. Bakın burada da oluşturduk. Bir üst sırada yapacağımız ilk fıstığın kısmı boşluğu da burası olmuş oldu. Buraya iki tane yaparak başladık. Tekrar bu sırayı da her sırada bir tane fıstığımız artmış olacak. Yine bu şekilde devam ediyoruz. Sonuna kadar 2 2 hiç zincir çekmiyoruz aralarda. Sadece her boşluğa 2 fıstık yaparak 1 ve 2 ipimizi öne alıyoruz. Diğer boşluğa 1 2 ipimizi öne alıyoruz. 1 2 1
Sonunu da yine burada altta bakın oluşturmuştuk zaten biz o boşluğu. 1 2. Evet, şimdi yine bu kısma geldik. Bir alt kısımda battığımız yer, arada bir tane bırakıyoruz. Bir diğerine bunu bırakıp şu kısımdan bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kamera yakın olduğu için arkadaşlar çarpıyor. Çarpmaması için de elimden gelen gayreti gösteriyorum. Böyle bir sık iğne yaptım ve yanındakine de bir tane kaydırma yaparak bu sırayı da bitirdim. Bakın sonraki sırada da son fıstığımızı yapacağımız boşluk burada oluştu. Hemen yine ipimizin içinden geçirerek tabanımızı burada bir düğüm atıyoruz. Oluşmaya başladı terliğimizin ön kısmı. Yine aynı sistemle buraya geliyoruz. Bakın burası battığımız yer. 1 2 3.'ye şöyle 2 tane bırakıp battığımız, yani bir alt sıradaki battığımız yerden hariç 1 2 3, orayı saymıyoruz. Hemen yine ayarlamasını yapıyorum. Bu ipimizin bir zincir çektim. İpimi öne alarak bakın bu boşluğa, alt sırada yaptığımız boşluğa fıstıklarımızı, bu ilk fıstıklarımızı çok sıkı yapmayalım ki, çünkü arada 2 tane bıraktığımız için şöyle uzun tutalım, terlikte bir potluk olmasın. Zaten kadife ip kabarık kabarık zaten bunun olması gerekiyor, o yüzden de çok sıkıntı olmuyor. Yine her boşluk arasına 2 adet böyle fıstık yaparak ilerliyoruz. Sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, yine geldik sonuna. Bakın burada da bir alt kısımda zaten şu elinizde parmağınızla baktığınızda bile o boşluğu hissedeceksiniz. Buraya da son bir fıstığımızı yapıyoruz. Hemen bu battığımız yerde zaten bakın bir alt sırada 1 2, ikinci sıraya bir tane atlıyoruz, 2'ye bir sık iğne yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir boşluk oluştu arkadaşlar. Hemen tekrar göstermek istiyorum. 1, ikinciye batarak yanında da bir tane kaydırma diğer sık iğneye, ipimizi tabanımızdan geçirerek düğümümüzü atıyoruz. Şimdi hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 fıstıkla başladık. İkinci sırada 7 fıstık, üçüncü sırada da 8 fıstığımız oldu. Bu teknikte, bu sistemle örmeye devam ediyoruz. Batmalarımız terlik bitene kadar bu şekilde olacak arkadaşlar. Bundan sonrasını artık göstermeye gerek yok. Bakın şuradan da sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sadece 12 sıra olana dek bunu öreceğiz. Şu yandan saydığımızda, önüne ben aksesuarını diktiğim için 12 sıra olana kadar şu kısmı sayalım arkadaşlar. Çünkü zaten ben böyle artırmamı sayıyorum. Buradan karışıklık olmasın. Burası 1 2 3 4 5 6 fıstıkla başladık. Şöyle bu ilk fıstığımız. Artırmalarımızı dediğim gibi ilk fıstığım burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sıra. 12 sıra bu şekilde olana kadar da her sırada yine bir arttırma yaparak terliğimizi sonuna kadar örelim. Aynı teknikle hiçbir farklılık göstermeyecek arkadaşlar. Farklılık yok. Artırma, eksiltme kesinlikle yok. Bu şekilde örerek terliğimizi tamamlayalım.
buraya geldim, 12. sıraya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle ben tam 11 sıra ördüm. 12. sırada tamamlayacağız terliğimizi. 12. sırada tekrar birlikte örelim. Sistem aynı sistemle başladığımızda ördüğümüz ilk 2 sıra gibi aynı şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sıra ördük. Hemen şimdi ben buradan son sırayı da birlikte örelim. Net, belki başlangıçta yani inşallah anlaşılır anlattığımı düşünüyorum. Düğümümüzü attık, içerisinden geçirerek ipin şöyle ipimizi şu şekilde her bu tarafa karşıya geçtiğimizde yani bu ön tarafa ölçerek alalım ki potluk olmasın. Şöyle sayıyorum yine, bakın buraya bir alt sırada başladığımız yer burası. 1 2 üçüncüye batarak ipimi geçiriyorum. Başlangıçlarda ipimi de esnetiyorum. Biraz daha alalım. Bir zincir çekiyoruz burada ve ipimizi öne alıp buradaki boşluğa bir fıstık, ikinci fıstık. Yani sık iğne diyoruz. Kadife iple örüldüğü için görüntüsü fıstık şeklinde görülüyor arkadaşlar. Her seferinde ipimizi ön kısma bu şekilde alıyoruz. Ve son sıramızı da tamamlıyoruz. Ben son sırada üzerine yaptığım aksesuar diktiğim için son sırada tamamen burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer siz isterseniz üzerine sık iğne tekrardan ya da ters sık iğne tekniğiyle görüntüsü olsun diye farklı kenarda bir sıra gidebilirsiniz sık iğnenizi. Bu şekilde de farklı aksesuarlarda dikmek istiyorsanız da tamamen böyle bitirebilirsiniz. Çünkü ön kısmını zaten kapatacaktır. Sonuna kadar gelelim. Buradan başladığımız yerden buraya kadar örüyoruz. Terliğimizi bitirmek için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sayıyoruz. Bu şekilde 12 sıra, şu kısımdan saydığımızda 12 sıra oluyor. Bakın başladığımız 6 fıstıkla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu ön kısmından da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane bu şekilde fıstıkla tamamlıyoruz. Hemen şöyle bu kalan kısmı yine direkt bu fıstıkları ördüğümüz sıralarda atlıyorduk. Şimdi hemen atlamadan bakın yanındakine sık iğne yaparak terliğimizi diğer tarafa kadar sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Her boşluğa bir sık iğne, bir sık iğne, ve bu kadar basit arkadaşlar, pratik. Hemen hemen teknikleri çok bir farklılık yok. Diğer videomda iki renkle örmüştüm. Bunda da tek renkle örerek sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şu kısma kadar örelim. Bakın daha tok bir kenarları da topladı. Çok güzel bir görüntüsü oldu.
Evet, sonuna da batarak burada ipimizi kesiyoruz. Birazcık ben şöyle uzun kesiyorum. Uzun keselim, ipimizi gizleyelim. Bu kısımdan geçirerek önce ipimi şöyle birleştirmiş gibi olduk. Sonra herhangi arkaya alıyorum ben genelde arkadaşlar. Şu arkadan, şu aralardan yürüterek ipimizi gizleyelim. Terliğimiz bu kadardı. Anlatımımız gayet pratik ve şık bir terlik arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Dediğim gibi yalnız şöyle ben bunu sol ayak için ördüm. Siz sağ ayak için ördüğünüz zaman bakın taban duruşuna dikkat edelim. Şöyle sol ayak oldu. Sağ ayakta da şu tabanı tığladığımızda bu şekilde durması lazım. Yani iç kısmını öreceğimiz kısım bize bu şekilde dönük olması lazım. Ona dikkat edelim. Zaten ördüğünüzde siz muhakkak dikkat edeceksinizdir. Üzerine de bu şekilde bir aksesuarla tamamladım. Siz farklı yani yine aynı bu tarzda ama farklı modellerde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet şık ya da çiçekle falan da süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben üçlü bir set halinde bunu yaptım. Bildiğiniz üzere Instagram sayfamda paylaştığım şekliyle yelek, tülbent ve terlik gelin seti olarak. O yüzden de yelekte kullandığım aksesuarda çok yakıştırdım terliğe. Babetlerde babet olarak da örebilirsiniz yeleğin yanına. Babet renklerini uydurup aynı şekilde aksesuarını da örüp takım yapabilirsiniz. Gayet hoş, güzel bir set oldu. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Çeyizlere çok şıklık katacağını düşünüyorum. Şimdi bu kadardı videom arkadaşlar. Bir sonraki videoda da üzerindeki aksesuarın yapımını izleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.